Tabii birçok farklı yerlerde, farklı ortamlarda kaldık ve biz her gittiğimiz ortamlara ayak uydurmayı öğrendik. Allah ne nasip ederse, hangi rolü bize verirse o şekilde yaşamaya gayret gösteriyoruz. Ama çok önemli bir şey var. Kendi değerlerimizden taviz vermedik. Bir iş yerine çalışıyordum Almanya'da. Çalışma esnasında vakitte namazımı kılmam lazım. Gittim iş yeri sahibine. Dedim benim namaz kılmam lazım. Ben Müslümanım dedim. Tamam dedi. Bana abdest alacak yer gösterdi. Sonra temiz bir yer gösterdi. Orada namazımı kıldım. Dedi ki ben dedi Hristiyanım dedi. Sen Müslümansın. Kendi dedi ibadetin için bana gelip benden izin alman dedi. Beni dedi çok etkili dedi yani. Ve bunu dedi devam etmeni istiyorum dedi. Kendi kültürünü yaşayan insan dedi her zaman dedi yararlı insandır. Bizim ibadetlerimizi yapmamızda, kendi kültürümüzü yaşamamızda başkasına zararı yoksa hiçbir mahsur yok. Zaten demokrasi kültüründe bu var. Almanya Gelsenkirchen'den herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda Hamdi Akpınar Bey ile beraberiz. Meslektaşmışız, matematik öğretmeni. Evet. Ama buralarda şimdi farklı şeyler yapıyorsunuz. Neler yapıyoruz? Esnaflık yapıyoruz. Şu anda kendi adıma özel bir şirketim var. 8 tane çalışanımız var. Çatılara güneş enerji sistemlerini takıyoruz. Aynı zamanda renovasyon işi yapıyoruz. Renovasyon işi eski evleri yenileme veya sıfırdan ev yapma şeklinde anlaşılabilir. Daha bunların hepsini çok konuşacağız. Ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Kahramanmaraş'ta doğdum. 1978'liyim. İlkokul, ortaokulu Kahramanmaraş'ta geçirdik. Sonra lisede Antalya'daydım. Biz 4 kardeşiz. 4 kardeşimiz de öğretmen. Baba esnaf, anne ev hanımı. Kütahya'da 4 sene matematik bölümünü okuduk. Öğretmen olarak yine Kütahya Simav'da başladım göreve. Daha sonra Turgutlu, oradan da İzmir ve Ankara şeklinde bir mazimiz var. Türkiye'de 18 senelik bir öğretmenlik hayatım var. Geometri öğretmeniyim. Özel bir dershanede çalıştım yıllarca. Aynı zamanda yayında çalıştım. Analitik geometri kitabım var. Eşim de matematik öğretmeni olduğundan dolayı hayatımız matematik oldu. Son zamanlarda Turgut'tan Ankara'ya geçtik. 2016 sonrası Ankara'daydık. Stresli zamanlardı bizim için. İş başvurularına gidiyorsunuz. Sizi işe almıyorlar durumunuzdan dolayı. O taze zamanlar, o zamanlarda insanlara selam veriyorsunuz. Selamları almıyorlar. Yani insanların baskısı, insanların bakışları. Beni çok üzdü yani bu durum. Ben öğretmenim. Yani belki trafik cezalarım vardır. Onun dışında herhangi bir cezam yok. Kötü bir alışkanlığım yok. Alkol kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum. Yani yalan noktasında hassasiyetlerim vardır. Bütün bunları düşünerekten acaba dedim. Sonra anladım ki kader. O istiyorsa bize razı geldik. Ve oradan çıkmak zorunda kaldım. Tabii çıkarken de biraz zorlu bir süreçti. Son bir bakış attım Yunanistan tarafına geçtiğimde. Dedim ki ya Rabbi inşallah tekrar nasip edersin yurdumuza. Hiç aklımızda yoktu çünkü yani ülkemizi bırakıp buralara gelmek. Hicrette bize düşen bir şeymiş. Allah işimize bir inşirah verdi. Allah'a hamdolsun. Hiç güvensiz hissetmedim. Buraya kadar ailemle beraber geldim. Çok badire atlattık. Çok sıkıntılı zaman oldu o süreçte. Karşı tarafa geçtiğimizde karakolda oradaki görevliler bizi karşıladılar. Artık dediler emin ellerdesiniz. Çok duygulandım. Biz Yunanistan'a geçtiğimizde esnaftan işte alışveriş için gittim. Bir gömlek ve ceket almak istiyorum. Çünkü havaalanından geçmemiz gerekiyor. Yani bu taraflara doğru, yer belli değil. Dedi nereden geldi? Türkiye'den. İngilizce konuşuyoruz. Dedi sen biliyor musun biz Osmanlıyız dedi. Yunan. Yani Yunan. Ben çok üzülüyorum dedi. Ve bana sarıldı. Ağladı. Dedi sizler dedi inşallah dedi güzel günler bekliyor. Siz Allah için yola çıktığınızda Allah öyle insanları karşınıza çıkarıyor ki ve sizi teselli ediyor. Türkiye'de öğretmen olarak bir nesle sahip çıktınız. Fakat sonrasında o ülkeden de çıkmak zorunda kaldınız. Ne düşünüyorsunuz o zamanlar için vermiş olduğunuz hizmetlerle alakalı? Helal hoş olsun. En başta bunu söyleyeyim. Çok güzel yıllardı. İnsanlar emanet ediyordu bize çocuklarını. Yani o çocuklara hem abilik hem de hocalık yaptık diyebilirim. Bundan dolayı da hiç pişman olmadım. Yani babamın bir öğüdü var. Samimi ol, doğru ol derdi. Ve ben bunu yansıttığımı inanıyorum yani Türkiye'de. Ve benim gibi birçok arkadaşımız aynı şekilde, aynı düşünceyle yansıttığına da inanıyorum. Ve şu anda o kadar böyle acı çektikten sonra ki hala çekiyoruz. Tekrar gitsek o çok kızan veya gönül koyan insanlar onları sinesine çekecek ve tekrar aynı şekilde sanki hiçbir şey olmamış gibi devam edecek diye hissediyorum. Tekrar mesela ben şu an Türkiye'ye gitsem, tekrar öğretmenlik yapsam aynı şekilde, aynı ihlasla, aynı samimiyete hizmet edebilirim. Almanya'ya geldiniz. Geldikten sonra ne gördünüz? Nasıl başladı? Buraya geldiğimizde tabii endişe var. Acaba nasıl karşılayacağız?
Bir odaya aldılar. İlk geldik ailemizle beraber. Dediler çay içer misiniz? Karnınız aç mı? Bir ihtiyacınız var mı? Lütfen rahat olun. Bununla karşılaştık. Oturum işinde ben ilk görüşmeyi anlatmak istiyorum aslında. Çok enteresan bir diyalogumuz oldu. Röportör dediğimiz hakimler var. Onların karşısına çıkıyorsunuz. Başınızdan geçen olayları anlatıyorsunuz. Onlar kalıp kalmayacağınıza karar veriyorlar. Şimdi röportör o 4 harfli kelimeyi kullanınca ben biraz sert çıktım. Dedim orada dur. Ben dedim bunu duymamak için buraya geldim. Ben böyle sert çıkışınca özür diledi ve düzeltti. Sadece birkaç sorudan sonra biz kısa zamanda oturumumuzu aldık. Ondan sonra kamp ortamlarına, haym ortamlarına gönderiyorlar insanları. Kamp ortamına gittiğimizde bir sürü insan var. Değişik kültürlerden. Sadece biz yokuz orada. Yani herkes var ve insanlar merhaba diyor. Hatta şöyle bir hikayemiz oldu. Kamp ortamında kalırken bir aile selam vermediğimizden dolayı bizi durdurdu. Dedi niye selam vermiyorsunuz? Dedim hello. Şimdi çok şaşırdım. Çünkü selam burada telekomünikasyon aracı, yani iletişim aracı. İnsanlara selam veriyoruz ama hani muhabbet kuracak dil yok. Bir gün hanımla beraber gezerken bir kilisenin önünden geçiyorum. Bir bakalım ne yapıyorlar diye bir kilisenin yanında duruverdik. Papaz efendi geldi. Dedi hayırdır dedi, yani ne yapıyorsunuz? Biraz İngilizce, biraz Almanca karışık, ortaya karışık konuşuyoruz. Dedim buraya yeni geldik. Şu an dil öğreniyoruz. Bu dili çabuk öğrenmek istiyoruz. Bir iki insanı tanışsak, onlara beraber bir iletişim kursak. Çok ilginç buldu. Dedi burası dedi Katolik kilisesi olduğunu biliyor musunuz dedi. Dedi burası biraz katıdır dedi yani. Hemen sizi kabul etmezler. Birkaç hafta gelebilir misiniz dedim. Geliriz. 4-5 hafta geçtikten sonra Alman bir tane aile geldi. Yine geldiniz dedi. Peki dedi niye geldiniz dedi. Elimde bir dil kitabı var. Kitabı gösterdim. Anlayamıyorum. Ben bu dili öğrenmem lazım. Dedi tamam dedi. Ben size yardımcı olacağım. Beraber kararlaştırdık. Dedim önce bizim eve gelebilir misiniz dedim. Geldiler bizim eve. Dedim lütfen ayakkabı çıkarabilir misiniz? Şimdi kültür farklı. Ayakkabıyı çıkardılar. Bize ödev getirmişler. Gazete küpürleri. Dedi bunları okuyacaksınız. Haftaya bunlar üzerine sizle konuşacağız dediler. Gelirken de pasta getirdiler. Bunun içinde domuz eti yok, alkol yok. Güvenle tüketebilirsiniz. Yani nezaketi anlatabiliyor muyum? Çok şaşırdım. Sonra bir hafta sonra biz onlara gittik. Dedi burası Alman evi, ayakkabıyı çıkarmanıza gerek yok dedi. Dikkatini çekmiş. Beraber konuştuk. Biz de onlara diplomamızı, başımızdan gelen hikayeyi anlattık. Bizi dinleyince onlar daha çok güvenmeye başladılar. Ve 4 senedir biz o aileyle görüşüyoruz şu anda. Bu bizi mesela çok rahatlatmıştı. Entegre olma açısından buradaki arkadaşların hepsine ben tavsiye ediyorum. Ailelerle konuşsunlar. Hem kültürlerinden istifa etmek lazım, hem kültürümüzü yansıtmak lazım. Ama herkesi de olduğu gibi kabul etmek lazım. Bunu söyleyebilirim. Sonra tutunma süreciniz nasıl oldu? O kamp ortamlarına çıktıktan sonra 75 karelik bir eve taşındık. Biz hemen dil sürecine başladık. Dil seviyelerini eşimle beraber o süreci geçtik. Belgelerimizi tanıttık. Öğretmen olmaya artık adayız. Başvurularımızı yaptık. Hatta ben 1,5 sene bir okulda hospitasyon dediğimiz praktikum sürecini yaptım. 3 sene. Ben bu noktada çaba gösterdim. Çünkü öğretmenliği ben çok seviyorum. Öğretmenlik için kadro verilmeyince sonra ben öğretmenlikten vazgeçtim. İş değiştirmeye karar verdim. Burada Mannheim'da bir firma var. Lüksolar firması. Bir Türk firma. Güneş enerji sistemleriyle alakalı bir sunum aldık. Baktım ben bu işi yapabilirim. Gittim Mannheim'da bu alışma sürecini geçirdik. Praktikum sürecini geçirdik. Daha sonra bunu belge olarak tanıttırdık ve ben esnaflar odasından belge aldım. Zolar Anlagen dediğimiz güneş sistemleri çatılara takabilir diye. Şu an o belgem var. Arkadaşlarla beraber o belgeyle ben gittim şirkete. Mesela bir Aysel verme dediğimiz tek kişilik bir şirket açarsanız açması sadece bir gün sürüyor. Çok bir maliyet yok tek kişilik şirketin. Muhasebe, danışman ücreti ve işe başlarken vergiler ve belediye başvurunuz dahil ortalama 1000 euro gibi bir masraf var bu tek kişilik şirketin. Ben ev ofis çalışıyorum. Ev ofis çalışanlar için bir bilgisayar sisteminiz, bir laptopunuz, bir tabletiniz olması gerekiyor. Arkadaşlar iyi bir danışmandan bir rehberlik alması lazım. Açmayı düşünen insanlar için söylüyorum. O rehberliğin sonucunda hareket etmek lazım. Öğretmenlikten artık esnafla adım atmış olduk yani. Bir yandan eğitim alıyorum. Bir yandan çatılara çıkıp güneş enerjisi takıyorum. Daha sonra yeni arkadaşlarla tanıştık ve renovasyon ilgimi çekti. Şirketime eklemeler yaptım.
Daha sonra arkadaşlarla tanıştık, ustalarla tanıştık. Sonra insanları bir araya getirdim. İşte elektrikçiler, tesisatçılar, pencereciler, sıvacılar vesaire bir araya getirdim. Dedim biz bu işi yapabiliriz. Bir ön ayak olduk. Beraberce işe girdik. Şu ana devam ediyoruz. Ekibimizle beraber. Eski evleri yeniliyoruz. Renovasyon yapıyoruz. A'dan Z'ye bütün evde gerekli bütün işleri yapıp anahtar teslimi müşterilere teslim ediyoruz. Kapıların takılması, mutfak dolaplarının takılması gibi montaj işleri veya tabanların döşenmesi gibi, laminat gibi, parke gibi işleri yapıyoruz. Aynı zamanda tapetin dediğimiz duvar kağıtları üzerine boya yapabiliyoruz. Mitarbeiterlerimiz var, yani beraber çalışanlarımız var. Elektrik işlerini onlara devrediyoruz, tesisat işlerini onlara devrediyoruz. Bu şekilde beraber ben de organizasyonunu yapıyorum bu işin. İçinde bulunduğumuz ev 105 metrekarelik bir ev. Yaklaşık 60 senelik bir ev. Kapıları değişti, tabandan ısıtma oldu, duvarlara sıva oldu, banyolarını yeniledik, ekstra tuvalet yaptık, mutfağını genişlettik. Her şeyle bu evi yeniledik. Bu işi düşünen arkadaşlar şu tavsiye edebilirim. İyi bir ekip kurun ve hiç korkmayın, bu işe girin. Burada çok fazla renovasyon açığı var. Yani bu işe ihtiyaç var Almanya'da. İnsanlar illa kendi branşımı yapacağım, kendi işimi yapacağım diye çaba göstermesine gerek yok. Baktı olmuyor. Çok farklı alanlar var. Almanya'da çok iş ihtiyacı var. Ben bunu tavsiyede bulunabilirim. Lütfen araştırsınlar. Ben bu işe 3 sene önce başladım, renovasyon sürecine. Finansman danışmandan bir danışmanlık aldım ve bir günde Aysel Gewerbe dediğimiz tek kişilik şirketi açtım. Daha sonra muhasebecini ayarladım. Onunla beraber resmi işleri başladık. Yaklaşık bir ay içerisinde aktif olarak ben bu işe başladım. Karlı işler Allah'a hamdolsun bize getirisi gayet iyi ve biz paylaşmasını seven insanlarız. Ve ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Yani kazanın, yiyin, yedirin, insanlara yardımcı olun. Çünkü böyle insanlara ihtiyaç var. Her şey bana, her şey bana, bu felsefe bize uygun değil. Ortalama 5.000 ile 10.000 arası aylık kazançlar geliyor diyebilirim. Vergiler çıktıktan sonra net kazançtan bahsediyorum. Bu renovasyon işlerini yaparken karşılaştığınız ilginç olaylar da oluyor mu? Kimse bir kere benim bir usta olduğuma inanmıyor. Ya sizin şimdi konuşmanız diyor, duruşunuz diyor veya hitap şekliniz hiç usta gibi değil. Ve enteresan bir şey, Türkiye'yi biliyorlar. Bizim gibi yeni gelen insanların hikayelerini çok duymuşlar. Almanlar o hikayelere alışmış artık. Siz de yeni gelenlerden misiniz diye çok soru aldım ben. Buradaki toplum da öncesi, sonrası, yenisi, eskisi hep fark edebiliyor yani. Fark edebiliyorlar çünkü bizim bir yaşam tarzımız var. Hangi işi yaparsak yapalım değişemiyoruz. Yani insanlara konuşmamız, bakışımız, oturuşumuz, kalkışımız. Bunun dışında burada insanlar size çabanıza saygı gösteriyor. Gayret göstermeniz lazım. Ve karşı taraf o gayretinizi anlayınca çok değerli oluyorsunuz. Burada gönüllü çalışmaya önem veriyorlar. Dernek faaliyetlerimiz var. Ben kültür derneklerine üyeyim. Oralarda aktif çalışıyorum. Bir program var. Mesela o belediye organize ediyor. O programda işte Diyanet İşleri, Hristiyanlar, Museviler, Alevi dernekleri, İnsanlarla beraber oluyorsunuz. Kiliseye gidiyorsunuz, dua ediyorsunuz, amin diyorsunuz. Herkes dua ediyor. Bütün insanlık için. Hiç ayırt etmeden. Havralara gidiyorsunuz, dua ediyorsunuz. Camiye gidiyorsunuz, dua ediyorsunuz. Bir gün başıma şöyle bir iş geldi. Beraber camiye gittik böyle bir programda. Namazı kıldık. Sonra bir Alman arkadan omzuma vurdu. Dedi ben size birkaç soru sormak istiyorum dedi. Diğer namazlar dedi önce sünnetler kılınıyor. Ayrı ayrı kılıyorsunuz. Sonra beraber kılıyorsunuz ama akşam önce beraber kıldınız. Neden dedi. Akşamın zamanı kısıtlı. Dedim bir an önce o vazifeyi yapmamız lazım. O yüzden önce farzı kılıyoruz. Peki dedi niye dedi beraber hiç aralık vermeden bir sıra halinde kılıyorsunuz? Önce öndeki dedi hoca eğiliyor. Sonra siz eğiliyorsunuz. Dedim Allah'ın dedim ismini söylüyor. Sonra biz o emre riayet ediyoruz dedim. Bazen İngilizce bazen Almanca katıyorum işin içine. Fakat adam ben seni anlıyorum dedi. Siz bir gayret gösterirseniz o zaman o insanlar size tanışmak isterler, beraber olmak isterler. Mesela bir komşum vardı, Alman bir komşum. Dedi bana merhaba Türkçe olarak. Sen ne zaman Türkçe öğrendin? Dedi ben dedi 15 senedir de Türk komşularım var burada. Ve Türkçe konuşmaya başladık. Sonra ben ona gidiyorum, o bana geliyor. İsmi Mike. Mike ne haber diyorum. İyiyim sen nasılsın? Maşallah diyorum kendini çok iyi yetiştirmişsin. Çocukların çok iyi görünüyor. Sen iyi babasın diyorum. Teşekkür ederim. İyi olacak abi diyor mesela. Yani böyle mesajlar yazıyoruz birbirimize Türkçe.
Böyle bir arkadaşım da var yani. Türkçe konuşan Alman. Çok güzel. Evet. Mike. Mike. Güzel bir hikayemiz daha var bir Alman aileyle. Bu Ramazan ayı içerisinde bir etkinliğe katıldım. Siz bir sitede ben Ramazan'da iftara alabilirim diye bir istekte bulunuyorsunuz. Sonra herhangi bir aile size cevap veriyor. Ben katılabilirim iftara diye. Bir Alman aile bize yazdı. Ben de iftara katılabilirim. Bizim evimize gelecekler. Aile geldi. Onları aldık. Şöyle sofraya baktı. Dedi siz dedi her gün böyle yemek mi yiyorsunuz dedi. Hayır dedim size özel. Çok hoşlarına gitti. Böyle güzel bir muhabbet akşamı geçti. 2 hafta falan geçti. Bize bir mesaj gönderdiler. Dediler biz sizi yemeğe almak istiyoruz. Biz dedik hay hay. Beraber evlerine gittik. Ufak bir hediye de takdim ettik. Bir baktık mangal hazırlamış. Bakın dedi. Mangalı temizledim. Bütün dedi tabaklar, kaşıklar, çatallar yıkandı. Her şey dedi tertemiz. Etleri sizin buradaki dedi Türk bakkalından aldım, marketinden aldım. Güvenle yiyebilirsiniz dedi. Çok hoşuma gitti. Bakın bir yemek yani nelere vesile oluyor. Bu insanlara hala görüşüyoruz. Çok güzel ya. Bunlar çok güzel şeyler. Ya insan gittiği yerlerde böyle oraların insanlarıyla bu seviyede bir samimiyet kurunca oralar da güzelleşiyor. Yaşadığı yerde daha mutlu yaşıyor. Mekanı da daha fazla seviyor. Evet. Bir de şöyle bakmak lazım olaya. Yeni gelen arkadaşlar. Beraberce burada bir ortam oluşturduk. Bir muhabbet ortamı oluşturduk. Birbirimize yardım ediyoruz, destek çıkıyoruz. Arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Lütfen birlik ve beraberliğinize, muhabbetinize çok dikkat edin. Sıkılmaya vaktimiz olmasın. Üzülmeye vaktimiz olmasın. Gayret gösterelim. Derneklerde, aktivitelerde beraberce hareket etmek çok güzel bir şey. Lütfen hiç böyle umutsuzluğa düşmeyelim. Yolumuz belli. Sonuçta Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bütün bunları söylerken tabii geride bıraktıklarımızı unutmuş değiliz yani. Ben oradaki arkadaşlara çok dua ediyorum. Oradaki zulüm altında olan kim olursa olsun. Rabbim inşallah tez zamanda onlara fereç ve mahreç nasip etsin. Bir çıkış yolu göstersin. Bir yandan bu şekilde dua ediyoruz. Unutmuş değiliz. Ama bir yandan da yeni hayatımıza alışıp hayatımıza devam etmek istiyoruz. Türkiye'de bayağı bir göç yapmışsınız. En son buraya geldiniz. Bu kadar göçün size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Tabii birçok farklı yerlerde, farklı ortamlarda kaldık. Ve biz her gittiğimiz ortamlara ayak uydurmayı öğrendik. Allah ne nasip ederse, hangi rolü bize verirse o şekilde yaşamaya gayret gösteriyoruz. Ama çok önemli bir şey var. Kendi değerlerimizden taviz vermedik. İnsanları rahatsız etmeden öğrendiğimiz kriterleri her yerde uygulamaya çalıştık. Doğru bildiklerimizi. Ben bunu öğrendim. Bir iş yerine çalışıyordum. Çalışma esnasında vakte baktım, vakitte namazımı kılmam lazım. Gittim iş yeri sahibine. Dedim benim namaz kılmam lazım. Ben Müslümanım dedim. Tamam dedi. Nasıl bir yer istiyorsun dedi. Temiz dedim bir yer istiyorum. Bana abdest alacak yer gösterdi. Sonra temiz bir yer gösterdi. Orada namazımı kıldım, geldim. Dedi ki ben dedi Hristiyanım dedi. Sen Müslümansın. Kendi dedi ibadetin için bana gelip benden izin alman dedi. Beni dedi çok etkili dedi yani. Hoşuma gitti. Ve bunu dedi devam etmeni istiyorum dedi. Kendi kültürünü yaşayan insan dedi her zaman dedi yararlı insandır. Bunu demeye getirdi. Yani bizim ibadetlerimizi yapmamızda veya kendi kültürümüzü yaşamamızda başkasına zararı yoksa hiçbir mahsur yok. Zaten demokrasi kültüründe bu var. Herkese sorduğum soru hocam. Size de sormuş olayım. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazacak olsaydınız ne yazardınız? Sabır, şükür, dua. Sabredersen şükretmesini bilirsin. Dua edersen o duaya cevap veren olduğunu bilirsin. Ve üçü bir insanda olursa sırtınız yere gelmez diye düşünüyorum. Son olarak ne demek istersiniz? Bu süreç aslında bana şiir de yazdırmaya başladı. Farklı olaylarda, farklı sıkıntılara karşı karşıya kalınca böyle bazen çok hisli oluyorum. Bir anda şiir karalayıverdik. Niyet edip yola çıkarsan, gayret edip birlik olursan, hayal edip hakta kalırsan, İnşallah yarınlar bizim olacak. Rızaya ulaşmak kolay mı sandın? İbrahim'in sofrasına ekmek mi bandın? Balığın karnında Yunus mu sandın? İnşallah yarınlar bizim olacak.